Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Feridun Kubilay. Feridun Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür Nasılsınız ederiz. hocam? Çok iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Daha önce de programlar yapmıştık ve çok etkilenmiştik hakikaten. Çok güzel, çok pratik ve artık mesleğin doruğunda olan bir seviyeniz var. Bu da hakikaten çok etkiliyor. Sağ olun, eksik olmayın. Hocam şimdi pek çok beyin cerrahı görüyoruz ama bunların pek çoğu daha ziyade omurgayla uğraşıyor ama siz beyinle de çok uğraşıyorsunuz. O yüzden bu sizin en büyük özelliklerinizden bir tanesi ve beyin tümörleriyle çok uğraşıyorsunuz. Beyin tümörü nedir hocam? Biraz bahseder misiniz? Şimdi mesleğimizin adı üstünde beyin ve sinir cerrahı. Beyin Evet. olmadan olmuyor Evet. şey olarak ve en zevkli kısmı da bu bizim beyin cerrahisinin beyinle uğraşma kısmıdır açıkçası. Evet. Çünkü bana göre saklı bir kutudur. Evet. Hiç en mahrem yeridir hastanın. Evet. Tüm bilgileri orada, tüm hatıraları orada, tüm gizlediği şeyler orada ve tüm geçmişi ve geleceği orada. Evet. İnsan açtığı zaman hoşuna gidiyor ki o beyine dokunmak bir başka bir zevk veriyor insan açıkçası bu bunun bu diğer kısmı. Evet. Şimdi beyin tümörü Fatih Bey biliyorsunuz beyin kapalı bir kutudur. Dışarısında kemik var. Elimize bir şey olduğu zaman düşün elimiz şişir. Parmağımız şişer, bacağımız şişer, karnımız şişer, dişimiz apseder şişer. Ama beyinde şişecek yer yok. Onun için beyin tümörü diğer adıyla yer kaplayıcı lezyon diyelim. Her şey. Yani illa tümör olmayacak. Ne olursa beyinde beynin ona tahammülü yok ve beyin içi basıncı artırır. Beyin içi basıncı arttırdığı zaman ilk belirti baş ağrısıdır. Mesela migrende de esasında beyin bu damarlar şişiyor, beyindeki basınç artıyor, insanın baş ağrısı oluyor. Evet. Beynin onun için dışarıdan hiçbir şeye tahammülü olmadığı için en ilk belirti baş ağrısıdır. Daha sonra beynin hangi kısmında olduğuna gidersek bazen sessiz seyreden beyin tümörleri var, bazen nöbet yapar, bir tarafında güçsüzlük yapar, ya elde ya ayakta güçsüzlük yapar, bazen konuşma bozukluğu yapar, bazen görme bozukluğu yapar. Ama en büyük belirtisi baş ağrısı, bulantı ve kusmadır. Hakikaten ben çok yakın bir zamanda bana bir hasta geldi İstanbul'un dışından. Bacağında problem var. Yürümekte aksıyor. Zorlanıyor. Mesela belinden diye gelmiş bana ki ben bacağımdan yürüyemiyorum. Herhalde belimde bir şey var. Ama çok böyle basit muayenelerle biliyor musunuz nöroloji ve beyin cerrahisi tek bir iki tane branştır ki çok iyi muayeneyle tam olarak hastalığın adını koyup elinizin üstüne koyabilirsiniz. Şimdi tabii MR'lar çıkmış, tomografiler çıkmış, iş çağı kolaylaşmış. Ama basit bir muayeneyle ne bileyim ben mesela tabanın altında taban cildine bir kalemle çekmekle onu refleksinden anlayabilirsiniz ki bu nerede bu problem? Yani Vücudun neresinde yoksa, ve yoksa beyinde mi? yukarıda mı? Evet. Baktım beynimde mesela ur vardı. Ama yalnız bacağında bir problem vardı. Ne nöbet geçirmişti, ne de bulantısı kusması vardı. Baş ağrısı da herkeste olduğu zaman, herkes en fazla gördüğümüz şeydir sonuçta. Herkesin başı ağrır, beli ağrır. Baş ağrısı da çok şiddetli olmadığı için biraz ihmal etmiş. Başım ağrıyor ama işte ağrı kesici falan ta bacağına vurana kadar. Dediğim gibi beynin neresinde olduğuna dair insanın iyi bir muayeneleri fikir edinebilir ve ona göre de hastada semptomlar ortaya çıkıyor. Nedir hocam bu semptomlar? Mesela bir tanesini daha anlatayım size. Çok ilginç. Ben hiç unutmam. Benim eskiden bir hastam vardı. Bel fıtığının ameliyat etmiştim. Dünya tatlısı Bulgar göçmeni çok iyi hatırlıyorum. Hasan adında bir vatandaş. Beni aradı dedi ki benim kızım voleybola gitmiş. Voleybolda atlamış. Bacağında tendon çekilmesi olmuş. Fasya yırtığı olmuş diyorlar. Kas yırtığı olmuş diyorlar. Bacağı ağrıyor dedi. Size getirsem mi? Dedim ya ben dedim anlamam yani bana niye getiriyorsun? Benim branşım değil dedim. Ortopediye götür, fiziğe götür filan bilmem ne. Dedi götürdüm dedi filan.
Ben bir daha sizin görmenizi istiyorum. Tamam dedim, Hasan getir ama dedim, yani ben yönlendiririm seni bir arkadaşa. Getirdi, şöyle bir şey baktım, değil abi bu kas yırtığı. Kızın bacağında güçsüzlük var. Kas yırtığında niye güçsüzlük olsun? Ağrı olur, ödem olur, başka şey olur, güçsüzlük niye olsun? Beynine bir tomografi çektim. Derin yerleşimli bir tümör ve kötü huylu. Hasan dedim, burada dedim şüpheli bir şey gördüm. Hazırlansın birazcık. Evet. Şüpheli bir şey gördüm. Bir tane de MR isteyeceğim senden dedim. İlaçlı MR isteyeceğim. Gitti MR'ı çektirdi, geldi. Karısıyla beraber bu sefer. Nasıl söyleyeyim ya, 15 yaşında kız. Ve inop. O kadar derinde ki ameliyat etmemiz mümkün değil. Ancak biyopsi alacaksın. Ona göre ışın tedavisine Şua tedavisine veya kemoterapiye falan göndereceksin. Bir şey diyemiyorum dedim, ya dedim burada biraz problem var dedim. Bir yatırıp bakmamız lazım hastaya. Annesi kalktı. Doktor bey dedi, nedir dedi, bana açıkça söyleyin dedi. Ben dedi 13 sene tedavi gördüm bu çocuğum olması için. Tek bir çocuk 13 sene tedavi görmüş. Sonuç böyle bir şekilde dedik bu böyle dedik. Orada bir lezyon var. Daha tümör de demiyoruz, urda demiyoruz. Lezyon deyince biraz daha yumuşak oluyor. Evet. Orada bir lezyon var dedim. Ondan dedim bir biyopsi almamız lazım. Evet. Aile yıkıldı. Birkaç sene sonra zaten çocuğu kaybettik. Bazen de çok yüz güldürücü tümörler oluyor. Meningiyom diyoruz mesela. Kanser değil. Ve ben hep hastalara geldiği zaman meningiyom türü öyle zararsız tümörle geldikleri zaman hep diyorum ki insanın, hiç kimsenin beyninde hiçbir şey olmasın ama benimkinde de olursa bu cins tümör olsun. Çünkü tamamen çıkarıyorsun. Hasta hayatına devam ediyor kendi aceliyle, neyse ondan dolayı ölüyor. Ama beyin tümörleri biraz beyinde olan şey yaşla değişiyor. Çocukluk yaş tümörleri başka, orta yaş tümörleri başka, yaşlılık tümörleri başka. Hoş bir şey değil. Yani ne ameliyat hoş bir şey değil, ne ailesine konuşmak hoş bir şeydir. Ama oluyor işte, yani veriyor Allah neredeyse, kime nasıl imtihan edecekse kimse bilmiyor. Ben üniversiteden hatırlarım hocam. Yani tüm beyin tümörleri için bunların hiçbir tanesi derlerdi iyi huylu kabul edilemez. Yani beyin tümörü dediğiniz mi bu hakikaten oldukça zor bir iş. Peki tedavide neler yapıyorsunuz hocam? Çok derin yerleşimliyse, şimdi biraz daha çeşit çoğaldı. Mesela bu CyberKnife, Gamma Knife çıktıktan sonra küçük tümörlere hiç dokunmamak lazım. Direkt gönderiyoruz CyberKnife'a, ben şahsen veya Gamma Knife'a gönderiyorum. Ve çok iyi bir sonuçlar alıyoruz çoğundan. Derin yerleşimliyse dokunamıyoruz, biyopsi yapıyoruz ama bir kere cinsini bilmemiz şart. Evet. Yani ne olursa olsun onun cinsini bilmek şart. Tanı yapmak lazım. Tanı yapmak lazım. Evet. MR zaten ön tanıda bize çok büyük bir yardımcı oluyor. Biliyoruz. Bu budur. Ama onu kanıtlamamız lazım. Sonuç itibariyle gidip ışın alacaksa, şua alacaksa, yoksa ben biliyorum hasta geldiği zaman bu atıyorum glioblastomdur. Ama bunu kanıtlamadan kağıt üstünde, patoloji kağıdı olmadan onkolog da ona nasıl bir tedavi uygulayacağını bilemez. Bilse dahi medikolekal değil. Evet. Onun için medikolekal olarak da kesinlikle oradan biyopsi alıp ne olduğunu görüp, eğer ışın tedavisi veya kemoterapi görecekse veya CyberKnife veya Gamma Knife ona göre hareket ediyor. Diğerleri eğer bizim ameliyatta çıkaracağımız bir şeyse ve hastanın ömrünü uzatıyorsa onu ameliyat ediyoruz. Bazen oluyor biliyorsunuz, metastatik tümörler oluyor. Başka yerden sıçramış oraya. Yani kitabi bilgi budur. Bir taneden fazla olduğu zaman ameliyat etmeyin. Çünkü değmiyor. O sıvıya değmiyor çıkardığınız tümör. Bir taneden fazla olduğu zaman zaten tanısı belli. Bir yerden oraya sıçramış. Direkt ışın tedavisi ve kemoterapi. Allah hiç kimseye göstermesin. Amin hocam. Peki hocam bir de şunu soracağım son olarak. Navigasyonlu bir takım tedavi yöntemleri var. Böyle hani beynin içerisinde özel bir takım bilgisayar destekli sistemlerle. Bundan bahsetmişsiniz çok kısa. Tabii. Şimdi bu navigasyon yeni çıkan bir şeydir. Bizlerin hakikaten şimdi eli ayağı oldu. Eskiden de yapıyorduk ama şimdi sorduğunuz zaman eskiden nasıl yapıyordunuz bilmiyoruz. Evet. Yani mesela mikroskop gibi eskiden gözle bel fıtığı ameliyatı yapıyorduk. Şimdi ben mümkün değil gözümle yapamam o mikroskoba alıştıktan sonra. Tabii. Nasıl yapıyorduk eskiden, mesela onu kendi kendime hiç
sorguluyorum, bilemiyorum ki eskiden nasıl yapıyorduk. Sonuçta yapıyorduk. Evet. Bu navigasyonda çok çok büyük bir nimet diyeyim. Çok büyük bir buluş. Evet. Bir kere o navigasyonu tanıtmak için yeni bir tomografi veya MR çekmek lazım. Ki navigasyonu tanıtacaksınız filme. Evet. Yoksa dışarıdaki filmle ben navigasyon kullanacağım olmaz. Daha sonra navigasyon ufak bir kalem gibi bir şey düşünün. Sizin hastanın beyninin MR'ı veya tomografisi ameliyathanede, ekranda. Bu kalemle biz kafaya dokunduğumuz zaman ekranda görüyoruz bu tümörün neresindeyiz. Açmadan beyni. Evet. Tam nokta atışı yani. Evet, bir kere oradan nereden açacağımızı tespit ediyoruz. Ameliyattan sonra da koyduğunuz zaman içine tümörün orada bitip bitmediğini, hala altında 1 santim tümör kaldığını bize gösteriyor. Onun için tam total, hatta mikroskop altında hepsini çıkarma şansımız daha fazla oluyor. Zararlı yerlere dokunmamızı engelliyor. Bakıyoruz ki orada konuşma merkezi var. Orada ne bileyim ben elimizin, kolumuzun hareket ettiği merkezi var. Biz ne kadar rahat edersek hasta o kadar rahat ediyor. Hasta sonuçta burada uyuyor. Ama bize ne kadar rahatlık sağlanırsa biliyorsunuz hastanın o kadar iyileşme süreci ve ameliyatın gidişatı o kadar iyi oluyor. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten son güncel bilgileri de verdiğiniz için Allah kimseye vermesin diyoruz böyle kötü bir hastalığı. Ama iyi ki sizin gibi çok tecrübeli, yıllardır bu işi yapan Eksik olmayın. Hekimler var ki bu tip hastalara sizin sayenizde sağlıklarıyla kavuşmalarına en azından mümkün olabiliyor. Bugünkü program konuğumuz beyin ve sinir cerrahi uzmanı operatör doktor Feridun Kubilay idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.